26 Ağustos 1071. Günün son ışığı Malazgirt Ovası'nın üzerinden çekilirken tozun içinde ağır adımlarla ilerleyen yaralı bir adam görülüyor. Üzerindeki zırh ezilmiş, giysileri kan ve toprakla kaplanmış, çevresinde kendi askerleri değil Selçuklu muhafızları var. Birkaç saat önce sancakların, mızrakların ve binlerce askerin ortasında emirler veren bu adam Doğu Roma İmparatoru Romanos Diyojenes'tir. Şimdi esirdir. Roma imparatorları yenilebilir, orduları dağılabilir, şehirleri kuşatılabilirdi. Fakat imparatorun savaş meydanında canlı ele geçirilmesi, yüzyıllardır hüküm süren bir devletin siyasi hayal gücünde neredeyse düşünülemeyecek bir felaketti. İmparator yalnızca başkomutan değildi. Ordunun iradesini, devletin otoritesini ve Tanrı tarafından korunduğuna inanılan imparatorluk düzenini temsil ediyordu. Bütün düzen sorgulanıyordu. Romanos'un çevresinde yürüyen Selçuklu askerleri, ovanın farklı noktalarından gelen küçük birliklerle birleşiyor. Atların terlemiş gövdeleri akşamın serinliğinde buhar çıkarıyor. Eğerleri asılı bileşik yaylar gün boyunca atılan yüzlerce okun ardından hala savaşmaya hazır görünüyor. Bazı savaşçıların elinde hafif mızraklar, bazılarında kılıçlar var. Fakat savaşın sonucunu belirleyen yalnız bu silahlar değil. Mesafeyi kimin seçtiği, kimin düzenini koruduğu ve kimin doğru anda yön değiştirebildiği de en az çelik kadar öldürücüydü. Ovanın gerisinde Bizans ordusunun bıraktığı enkaz uzanıyor. Devrilmiş atlar, kırılmış kalkanlar, yere bırakılmış uzun mızraklar ve birbirini kaybetmiş askerlerin izleri. Bir zamanlar aynı düzen içinde ilerleyen birlikler artık karanlığın içinde farklı yönlere dağılmış durumda. Kimileri kampa ulaşmaya çalışıyor, kimileri yakınlardaki yükseltilere kaçıyor, kimileri ise silahını bırakarak canını kurtarmaya uğraşıyor. Büyük ordu ortadan kaybolmamıştır fakat onu ordu yapan bağ kopmuştur. Romanos bu sefere böyle bir son için çıkmamıştı. Konstantinopolis'ten ayrıldığında arkasında yalnız askerler değil, kuşatma araçları, yük arabaları, erzak depoları ve imparatorluğun doğu sınırını yeniden kurma iddiası vardı. Bizans birlikleri arasında zırhlı süvariler, mızraklı piyadeler, Ermeni askerler, peçenek ve uz atlıları, Frank ve Norman savaşçılar bulunuyordu. Bu çeşitlilik doğru kullanıldığında büyük güç sağlıyordu. Fakat farklı komutanların, dillerin ve savaş alışkanlıklarının tek bir anda aynı emre uyması gerekiyordu. Karşılarındaki Selçuklu kuvveti de tek biçimli değildi. Alparslan'ın ordusunda sultana bağlı birliklerle farklı Türkmen grupları yan yana savaşıyordu. Ancak bu askerler açık arazide hareket etmeye, at üzerinde yay kullanmaya ve yakın dövüşü kendi seçtikleri anda kabul etmeye alışkındı. Bizans mızraklısı rakibine yetiştiğinde ölümcül olabilirdi. Selçuklu atlısının görevi ise o mızrağın menziline girmeden savaşmak, okunu bırakmak ve Bizans hattı hızlandığında yeniden uzaklaşmaktı. Malazgirt çevresindeki arazi bu mücadeleyi daha da acımasız hale getirmişti. Ova ilk bakışta düzdü. Fakat alçak sırtlar ve dalgalanan zemin, süvari birliklerini birkaç dakika içinde görüşten çıkarabiliyordu. Kuru toprak her hareketle havaya kalkıyor, binlerce atın altında yoğun bir perdeye dönüşüyordu. Güneş yükseldiğinde zırhların içi ısınıyor, deri kayışlar terle sertleşiyor, atların solunumu ağırlaşıyordu. Akşam yaklaşırken aynı toz, birliklerin birbirine gönderdiği sancak ve boru işaretlerini görünmez hale getiriyordu. Romanos'un zırhı onu savaş boyunca korumuştu. Fakat şimdi her levha, her zincir halkası bedeninde yeni bir ağırlığa dönüşüyordu. Kaynaklar onun nasıl yaralandığı konusunda aynı ayrıntıları vermez. Atının çatışma sırasında düştüğü, elinden veya kolundan yara aldığı ve son savunma sırasında canlı ele geçirildiği anlatılır. Kesin olan şudur, Romanos kaçmadı. Ordunun merkezi çökerken çevresindeki son askerlerle birlikte kaldı ve savaşabilecek durumda olduğu sürece direndi. Bu cesaret yenilgiyi durdurmaya yetmedi. Çünkü imparatorun çevresindeki halka daralırken onu desteklemesi gereken birlikler artık yeri değildi. Kanatlar merkezden kopmuş, artçı kuvvet savaş alanından ayrılmış, geri dönüş emri ordunun farklı bölümlerinde farklı anlaşılmıştı. Bir asker için düzenli çekilme işareti olan sancak hareketi, bir başkası için imparatorun öldüğü ve savaşın kaybedildiği anlamına gelmişti. Söylenti atlı haberciden daha hızlı ilerlemişti. Alparslan ise Bizans hattındaki çözülmeyi gördüğünde bütün gün kaçındığı yakın saldırıya izin verdi. Selçuklu süvarileri artık yalnızca ok atıp geri çekilmiyordu. Açılan boşluklara yöneliyor, dağılmış asker gruplarını merkezden ayırıyor ve Romanos'un çevresindeki savunma alanını küçültüyordu. Uzun Bizans mızrakları açık düzende güçlüydü. Fakat devrilmiş atlar, yaralı askerler ve birbirine sıkışmış kalkanlar arasında çevrilemez hale gelmişti. İmparatorun etrafındaki son muhafızlar düştüğünde savaşın gürültüsü hala ovanın başka noktalarında sürüyordu. Romanos'un silahı alındı. Onu ele geçirenlerin karşılarındaki yaralı askerin kimliğini ilk anda anlayıp anlamadığı bilinmiyor.
Fakat imparatorluk işaretleri ve çevresindeki direniş, esirin sıradan biri olmadığını kısa sürede ortaya çıkardı. Şimdi Romanos, Selçuklu karargahına doğru ilerliyor. Birkaç adım önünde sultanın büyük çadırı yükseliyor. İçeride saatler önce savaş meydanında karşı karşıya geldiği Alp Arslan bekliyor. Biri galip, diğeri esir. Fakat bu karşılaşmanın anlamı yalnızca o günün zaferiyle sınırlı değil. Çünkü asıl soru hala cevaplanmadı. Doğu Roma'nın büyük ordusu nasıl parçalandı? Bir imparator kendi seferinin sonunda nasıl düşmanın çadırına esir olarak getirildi? Nasıl oldu? Malazgirt'e giden yol 1071 yılının o meşhur yazında açılmadı. Bu yol yarım yüzyıl boyunca aşınan sınır karakollarında, boşalan köylerde, geceleri uzaktan görülen yangınlarda ve Bizans'ın doğudaki her yeni saldırıya biraz daha geç cevap vermesinde adım adım şekillendi. Anadolu'nun kaderini belirleyecek büyük soru henüz bir savaş meydanında sorulmuyordu. Soru yüzlerce kilometrelik sınır boyunca yankılanıyordu. Ağır kaleler ve büyük ordular hareketli bir düşmanı durdurabilir miydi? Türkmen haklı grupları Doğu Anadolu'ya Dandanakan'dan önce de ulaşmıştı. Fakat 1040'daki Selçuklu zaferi bu dağınık hareketlere güçlü bir siyasi merkez ve batıya doğru genişleyebilecek bir imparatorluk düzeni kazandırdı. Tuğrul Bey'in hakimiyeti altında İran ve Azerbaycan yönündeki yollar açılırken otlak, ganimet ve yeni yurt arayan Türkmen toplulukları Kafkasya ile yukarı Mezopotamya arasındaki sınır kuşağına yığıldı. Bu grupların her saldırısı doğrudan sultanın emriyle yapılmıyordu. Ancak onların hareketi Selçuklu gücünün önünde ilerleyen keskin bir uç gibiydi. Türkmen savaşçısının en büyük silahı yalnızca bileşik yayı değildi, hızdı. Boynuz, ahşap ve sinir tabakalarının sıkıştırılmasıyla yapılan kısa yay, at üzerinde kullanılabilecek kadar küçük, zırhsız hedefler için ölümcül olacak kadar güçlüydü. Atlılar yaklaşıyor, oklarını bırakıyor, Bizans birlikleri karşılık vermek için düzen kuramadan geri çekiliyordu. Takip başladığında mesafe yeniden açılıyor, Bizans mızrakları boşluğa uzanırken yeni bir ok yağmuru geliyordu. Bu savaş tarzında arazi bir engel değil, silahın parçasıydı. Bizans'ın doğu savunması ise başka bir mantık üzerine kurulmuştu. Kaleler, yolları, vadileri ve geçitleri denetliyor, yerel garnizonlar tehlikeye haber veriyor, tema birlikleri gerektiğinde bölgesel kuvvet meydana getiriyordu. Fakat 11. yüzyılın ortasına gelindiğinde bu sistem eski gücünde değildi. Bazı yerel birlikler eksik mevcuda sahipti. Bazı garnizonların donanımı yetersizdi. Merkezi ordunun yetişmesi ise zaman alıyordu. Türkmen akıncıları bir kaleyi ele geçirmeden de onun çevresindeki köyleri vurabiliyor, hayvan sürülerini götürebiliyor ve garnizonu duvarların arkasında etkisiz bırakabiliyordu. 1048'de Pasinler çevresinde yaşanan büyük çatışma tehlikenin geçici olmadığını gösterdi. Bizans ve müttefik kuvvetleri sahada direnebilmişti. Fakat Türkmen grupları sınırın gerisine kalıcı biçimde atılamadı. Çünkü Bizans'ın kazanması gereken şey yalnızca bir meydan savaşı değildi. Dağ geçitlerini, ikmal yollarını, köyleri ve yaz otlaklarını aynı anda koruması gerekiyordu. Bu kadar geniş bir coğrafyada her noktayı savunmak mümkün değildi. 1064 yılında sıra Ani'ye geldi. Derin vadilerle çevrili yüksek bir plato üzerindeki bu şehir, güçlü surları ve kuleleriyle sıradan bir sınır kalesinden çok daha fazlasıydı. Bizans, Ani'yi 1045'te topraklarına katmıştı. Fakat bu ilhak, bölgenin savunma yükünü de Konstantinopolis'in omuzlarına bindirmişti. Alparslan'ın ordusu şehrin önüne geldiğinde yalnızca çevik süvarilerden oluşmuyordu. Kuşatma düzeni kurabilecek mühendisler, mancınıklar ve surları zorlayacak birlikler de sultanın emrindeydi. Günler süren baskının ardından Ani düştü. Bu kayıp bütün geçitlerin bir anda Selçuklulara açılması anlamına gelmiyordu. Fakat Bizans'ın Kafkasya yönündeki en önemli dayanaklarından biri kırılmıştı. Sınır artık tek bir çizgi değildi. İç içe geçmiş kaleler, yerel beyler, terk edilmiş yerleşimler ve geçici akın yollarından oluşan geniş bir belirsizlik kuşağıydı. Türkmen atlıları yaz aylarında yüksek yaylalara çıkıyor, kış yaklaşınca daha korunaklı bölgelere çekiliyordu. Bizans garnizonları ise yer değiştiremiyor, taş duvarlarıyla birlikte aynı noktada bekliyordu. 1068'de tahta çıkan Romanos Diyojen'e bu kötüleşen tabloyu uzaktan seyredecek bir hükümdar değildi. Asker kökenliydi, enerjikti ve imparatorluğun doğu sınırındaki inisiyatifi yeniden ele geçirmek istiyordu. Fakat tahtı yalnızca askeri yeteneğine dayanmıyordu. İmparatoriçe Evdokya ile yaptığı evlilik onu tahta taşımış, güçlü Dukas ailesi ise saraydaki ağırlığını korumuştu. Romanos'un başarısız olma lüksü yoktu. Her sefer Selçuklu baskısına karşı olduğu kadar Konstantinopolis'teki rakiplerine karşı da yürütülüyordu. Romanos 1068 ve 1069 seferlerinde doğuya ilerledi. Bazı bölgelerde akıncıları geri püskürttü ve Bizans ordusunun hala büyük harekatlar yapabileceğini gösterdi.
Ancak karşısındaki sorun bir şehrin ya da tek bir ordunun yenilmesiyle çözülecek türden değildi. Türkmen grupları dağılıyor, başka bir geçitten yeniden ortaya çıkıyordu. Bizans, ağır süvarisi mızrak darbesinde güçlüydü. Zırhlı piyadeleri kalkan duvarı kurabiliyordu. Fakat bu kuvvetler erzak, yük hayvanları ve düzenli ikmal olmadan uzun süre hareket edemezdi. Alparslan'ın önceliği ise o sırada Anadolu'nun tamamını fethetmek değildi. Sultan, Kafkasya'daki hakimiyetini güvenceye alırken asıl dikkatini Suriye'ye ve Fatımi nüfuzuna çevirmişti. Bu nedenle iki hükümdar kaçınılmaz bir meydan savaşı için aynı noktaya yürümüyorlardı. Romanos doğu sınırını yeniden kurmak, Malazgirt ve Ahlat çevresindeki kaleleri ele geçirerek akım yollarını kapatmak istiyordu. Alparslan ise güneydeki seferini sürdürebilmek için kuzey cephesini denetim altında tutmaya çalışıyordu. 1071'in ilk aylarında Bizans sarayında karar verildi. Küçük seferler sınırı kurtarmamıştı. Artık büyük bir ordu toplanacak, kaybedilen kaleler geri alınacak ve Selçuklu baskısı kaynağında kırılacaktı. İmparatorluk birliklerinin yanına Ermeni kıtaları, Peçenek ve Oğuz süvarileri, Frank ve Norman savaşçılarla farklı bölgelerden askerler çağrıldı. Bu çeşitlilik büyük bir askeri güç sağlıyordu. Fakat farklı dillerin, komutanların ve savaş alışkanlıklarının aynı emir altında tutulmasını da zorlaştırıyordu. Ordunun arkasında uzun bir konvoy hazırlanıyordu. Çadırlar, erzak çuvalları, yedek silahlar, mancınık parçaları, hayvan yemi ve kuşatma malzemeleri arabalara yüklenmişti. Bu ordu bir kaleyi çevirebilir, surları dövebilir ve açık arazide ağır bir darbe indirebilirdi. Fakat hareket ettiği her gün yüzlerce hayvanın beslenmesi, binlerce askerin doyurulması ve uzayan ikmal hattının korunması gerekiyordu. İlkbahar yağmurları yolları çamura çevirecek, yaz sıcağı başladığında toz ve susuzluk yürüyüşün gerçek düşmanı olacaktı. Romanos için bu riskler kabul edilebilirdi. Çünkü hiçbir şey yapmamanın bedeli daha ağırdı. Başkentin dışındaki toplanma alanlarında sancaklar kaldırıldı. Mızraklar arabalara bağlandı. Atların nalları ve eğerleri son kez kontrol edildi. Ardından Konstantinopolis'in kapıları açıldı. İmparator yalnızca Selçuklulara karşı değil, mesafeye, zamana ve kendi ordusunun içindeki kırılgan dengeye karşı da sefere çıkıyordu. Bizans'ın gördüğü manzara görkemliydi. Ufka kadar uzanan askerler, yük arabaları, zırhlı süvariler ve imparatorluk sancakları. Fakat ordunun büyüklüğü onun en büyük gücü olduğu kadar en tehlikeli zaafıydı. Romanos doğuya yönelirken artık geri dönüş kolay değildi. Büyük sefer, şimdi cevaplanması gereken soru şuydu. Bu ağır ordu kendi ağırlığı altında yavaşlamadan önce görünmeyen düşmanını yakalayabilecek miydi? Konstantinopolis'in kapılarından çıkan Bizans ordusu uzaktan bakıldığında yenilmesi mümkün olmayan bir kuvvet gibi görünüyordu. İmparatorluk sancakları rüzgarda açılıyor, zırhlı süvarilerin mızrakları yol boyunca uzanan kesintisiz bir ormanı andırıyor, askerlerin ardından ilerleyen yük arabaları ise seferin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Fakat Romanos Diyojenes'in doğuya götürdüğü şey tek bir iradeyle hareket eden yekpare bir ordu değildi. Bu, farklı diller konuşan, farklı komutanlara bağlı bulunan ve aynı düşmanla farklı yöntemlerle savaşmaya alışmış kuvvetlerin oluşturduğu hassas bir askeri düzendi. Dönemin kronikleri bu ordunun sayısını yüz binlerle ifade eder. Bazıları 200 bin, bazıları bunun çok daha üzerinde rakamlar verir. Fakat bu sayılar imparatorluk ordusunun ihtişamını veya karşılaşmanın büyüklüğünü göstermek için şişirilmiş görünmektedir. Kesin mevcut bilinmiyor. Eldeki veriler savaşçı sayısının muhtemelen birkaç 10 binle sınırlı olduğunu düşündürüyor. Bunun yanında arabacıların, seyislerin, ustaların, hizmetlilerin ve yük hayvanlarını yönetenlerin oluşturduğu büyük bir destek kitlesi vardı. Romanos yalnızca bir orduyu değil, hareket halindeki küçük bir şehri Anadolu'nun öbür ucuna götürüyordu. Bu kuvvetin çekirdeğini imparatorluk hizmetindeki düzenli askerler meydana getiriyordu. Batı ve Doğu eyaletlerinden getirilen süvariler, piyadeler ve saraya bağlı seçkin birlikler Bizans savaş düzeninin omurgasıydı. Ermeni askerleri bölgenin sarp arazisini tanıyor. Gürcü unsurlar Kafkas sınırındaki savaş deneyimini taşıyor. Peçenek ve Uz atlıları keşif, takip ve hızlı saldırı için kullanılabiliyordu. Frank ve Norman savaşçılar ise yakın dövüşteki cesaretleri ve sert süvari hücumlarıyla ün kazanmıştı. Bu çeşitlilik büyük bir taktik imkan sağlıyordu. Fakat aynı zamanda komutayı ağırlaştırıyordu. Birliklerin kullandığı işaretler, konuştuğu diller ve savaş meydanındaki alışkanlıkları aynı değildi. Peçenek veya Uz süvarisi hareketli çatışmada mesafeyi korumak isterken zırhlı bir Frank savaşçısı düşman hattına doğrudan çakmayı tercih edebilirdi. Bizans piyadesi ise kalkanını yanındaki askerin kalkanına yaklaştırarak düzenini korumak, süvarinin saldıracağı anı beklemek zorundaydı. Bu unsurların her biri tek başına değerliydi.
Asıl mesele hepsini aynı anda ve aynı hedefe yöneltebilmekti. Silahlar da ordunun bu karma yapısını yansıtıyordu. Uzun kontaryon mızrakları süvari hücumunda veya piyade hattının önünde kullanılıyor, kılıçlar ve topuzlar yakın dövüş için taşınıyordu. Bazı askerler balta, bazıları yay kullanıyordu. Zırhın niteliği askerin görevine ve imkanına göre değişiyordu. Zincir, zırh kesici darbelere karşı koruma sağlıyor, birbirine bağlanmış küçük levalardan oluşan lamelli zırh gövdeyi güçlendiriyordu. Miğfer ve kalkan hayatta kalmanın temel araçlarıydı. Seçkin süvarilerin bazı atları göğüs veya boyun çevresinde koruyucu örtüler taşısa da bütün süvari atlarının zırhlı olduğu düşünülmemelidir. Bu teçhizat savaşta güç sağlıyor, yürüyüşte ise ağırlığa dönüşüyordu. Zırhlı bir süvarinin yalnızca kendi atına ihtiyacı yoktu. Uzun seferlerde yedek binekler, nal, eğer parçaları, deri kayışlar ve her gün büyük miktarda yem gerekiyordu. Piyadenin hızı konvoyun hızına bağlıydı. Konvoyun hızı ise en yavaş arabanın, en yorgun öküzün ve yol üzerindeki en kötü geçidin izin verdiği kadardı. Bir tekerleğin kırılması, arkasındaki bütün kolu durdurabiliyor, dar bir geçitte sıkışan arabalar ordunun yürüyüş düzenini kilometreler boyunca bozabiliyordu. Romanos ordunun başında bulunuyor. Fakat çevresindeki komutanların her biri ayrı bir ağırlık taşıyordu. Joseph Tarkaniotes tecrübeli ve ihtiyatlı bir askerdi. Nikeporos Brienios savaş görmüş bir komutandı. Theodor Aliates imparatora yakın isimlerden biriydi. Norman Roussel de Balöl kendi adamları üzerinde güçlü bir otoriteye sahipti. Andronikos Dukas ise yalnızca bir subay değildi. Romanos'un saraydaki en güçlü rakiplerinden Dukas ailesinin mensubuydu. Onun orduda bulunması imparator için hem denetim hem tehdit anlamına geliyordu. Romanos bu adamlara ihtiyaç duyuyordu fakat hepsine aynı ölçüde güvenemiyordu. Askeri emirler saray siyasetinden ayrı değildi. Bir komutana verilen öncü görevi yalnızca taktik bir tercih olarak değil, ona duyulan güvenin göstergesi olarak dokunabilirdi. Birliğin geride bırakılması veya başka bir hedefe gönderilmesi ise kolayca siyasi şüphe doğurabilirdi. Böyle bir orduda emir komuta zinciri yalnızca savaş meydanında değil, yürüyüşün her gününde sınanıyordu. Orta Anadolu boyunca ilerleyen kol uzadıkça bu gerilim daha görünür hale geldi. Güneş yükseldiğinde yolun üzerinden kalkan toz, yürüyüş sıralarını örtüyor. Askerler önlerindeki birlikleri ancak sancaklarından seçebiliyordu. Metal zırh ısınıyor, deri kayışlar terle sertleşiyor, atların burunlarından çıkan soluk ağırlaşıyordu. Su kaynaklarına önce hangi birliğin ulaşacağı bile disiplin meselesine dönüşüyordu. Bir atın içtiği su, bir insanın ihtiyacından kat kat fazlaydı. Binlerce hayvan aynı noktaya indirildiğinde küçük bir dere saatler içinde bulanabiliyordu. Erzakın tamamını Konstantinopolis'ten taşımak mümkün değildi. Ordu yol boyunca imparatorluk depolarından, şehirlerden ve yerel üretimden yararlanmak zorundaydı. Fakat asker sayısı arttıkça çevredeki köylerden sağlanabilecek tahıl ve yem yetersiz kalıyordu. Denetimsiz iaşe toplama kısa sürede dönemin anlatıları özellikle bazı Frank savaşçıların yürüyüş sırasında disiplin sorunları çıkardığını aktarır. Romanos'un sert müdahaleleri düzeni geçici olarak sağlayabiliyordu. Fakat her ceza farklı birlikler arasındaki güvensizliği biraz daha büyütüyordu. Ordu doğuya ilerledikçe güvenli ikmal merkezleri arasındaki mesafe açıldı. Geride bırakılan her depo uzayan ikmal hattının yeni bir halkasıydı. Kuşatma için götürülen ağır parçalar Malazgirt ve Ahlat gibi kalelerin ele geçirilmesinde gerekli olabilirdi. Fakat hareketli Selçuklu atlılarına karşı ordunun hızını azaltıyordu. Romanos'un stratejik ikilemi tam da buydu. Kaleleri almak için ağır kuşatma malzemesine, Selçuklu kuvvetlerini yakalamak içinse sürate ihtiyacı vardı. Aynı ordu iki ihtiyacı birden karşılamaya çalışıyordu. Aylar süren yürüyüşün ardından Bizans kuvvetleri Theodosiopolis'e, bugünkü Erzurum'a ulaştı. Burası sıradan bir dinlenme noktası değildi. Sağlam surları, depoları ve yolları denetleyen konumuyla Doğu Harekatı'nın son büyük güvenli üssüydü. Bundan sonra ordu akınlarla yıpratılmış ve düzenli ikmal imkanlarının seyrekleştiği bölgeye girecekti. Askerlere yaklaşık 2 aylık erzak taşımaları emredildi. Bu karar gerekliydi. Fakat konvoyu daha da ağırlaştırdı. Şehirde toplanan savaş meclisinde iki farklı anlayış karşı karşıya geldi. Tarkaniotes ve Brienios'a atfedilen ihtiyatlı görüş, güçlü mevzilerde kalmayı ve Selçuklu kuvvetlerini hazırlanmış Bizans hattına çekmeyi savunuyordu. Romanos'un tercih ettiği saldırgan yaklaşım ise inisiyatifi bırakmamayı, Van Gölü'nün kuzeyindeki Malazgirt ve Ahlat hattına ilerleyerek kaybedilen kaleleri geri almayı öngörüyordu. İmparator beklerse Selçuklu atlılarını yeniden dağılacağından ve bütün seferin sonuçsuz kalacağından korkuyordu. İlerleme kararı üstün geldi. Malazgirt ve Ahlat artık harita üzerindeki iki kale değildi. Bizans seferinin askeri hedefleri haline gelmişti.
Fakat bu karar daha tehlikeli bir soruyu da beraberinde getiriyordu. İki hedefe aynı anda ulaşmak isteyen Romanos, yorgun ve ağır ordusunu tek bir yumruk halinde tutabilecek miydi? Yoksa imparatorluk ordusu düşmanı görmeden önce kendi kuvvetini parçalara mı ayıracaktı? Bizans ordusu Theodosiopolis'ten ayrıldığında Romanos Diyojenes'in önünde artık iki hedef vardı. Kuzeyde Malazgirt, Van Gölü'nün batı yakasındaysa Ahlat. Bu iki kale ele geçirilirse Türkmen akınlarının kullandığı yollar baskı altına alınacak, gölün kuzeyindeki sınır yeniden Bizans denetimine girecekti. Harita üzerinde plan açık görünüyordu. Fakat Romanos'un bilmediği bir şey vardı. Alp Arslan'ın nerede olduğu kesin olarak bilinmiyordu. İmparator düşmanın yerini belirlemeden kuvvetlerini farklı hedeflere göndermek üzereydi. Romanos'un önündeki askeri sorun küçümsenecek değildi. Malazgirt ile Ahlat birbirine yakın iki nokta gibi görünse de aralarındaki arazi büyük birliklerin göz teması kurmasına veya birkaç saat içinde birbirine yardım etmesine izin vermiyordu. Süphan Dağı'nın çevresindeki yükseltiler, vadiler ve bozuk yollar haberleşmeyi yavaşlatıyordu. Atlı bir haberci bile güzergahın güvenli olduğundan emin olamazdı. İki kuvvet ayrıldığında aralarında yalnızca mesafe değil, bilgi boşluğu da oluşacaktı. Buna rağmen Romanos ordusunun önemli bir bölümünü Ahlat yönüne gönderdi. Frank ve Uz unsurlarından bazıları daha önce bu bölgeye ilerlemişti. Ardından tecrübeli komutan Joseph Tarkaneotes'in emrine yeni birlikler verildi. Kaynaklar bu kuvvetin tam mevcudunda birleşmez. Fakat sefere katılan tarihçi Attaleates, ayrılanlar arasında yakın dövüşte güçlü, tecrübeli ve seçkin askerlerin bulunduğunu özellikle vurgular. Romanos yalnızca yan bir birlik göndermiyor, ordusunun vurucu gücünün önemli bir kısmını görüş alanının dışına çıkarıyordu. İki hedefe yönelmek kendi başına anlamsız değildi. Malazgirt ve Ahlat birlikte ele geçirilebilirse sefer hızla sonuç verebilir. Selçuklu sınır savunması tek hamlede parçalanabilirdi. Fakat bu planın işlemesi için düşmanın uzakta olduğundan emin olmak, iki kol arasında kesintisiz haberleşme kurmak ve kuvvetleri gerektiğinde kısa sürede yeniden birleştirebilmek gerekiyordu. Romanos bu üç şartın hiçbirini güvenceye alamamıştı. Selçuklu ordusunun nerede olduğuna dair bilgiler eksikti. Haberleşme atlı ulaklara bağlıydı. İki kolun birleşmesi ise en iyi ihtimalle günler sürebilirdi. Tarkaneotes'in kuvveti Ahlat yönünde ilerlerken Romanos ana orduyla Malazgirt'e yaklaştı. Bizans mızraklıları ve zırhlı süvarileri kalenin çevresini kapatıyor, kuşatma malzemeleri ağır arabalarla öne taşınıyordu. Surlar güçlüydü. Fakat garnizon karşısındaki imparatorluk ordusunun büyüklüğüyle baş edebilecek durumda değildi. Savunmacılar arasında Türk ve deylemli askerlerin bulunduğu aktarılır. Direniş uzun sürmedi. Şehir ve kale Bizans kuvvetlerinin eline geçti. Bu, Romanos'un aylardır aradığı askeri başarıydı. Kaybedilen önemli bir sınır kalesi geri alınmış, surlara yeniden Bizans sancakları dikilmişti. Askerler için bu zafer, uzun yürüyüşün, sıcağın ve tozun ardından gelen hak edilmiş bir ödül gibi görünüyordu. İmparator kaleye bir garnizon yerleştirdi. Erzak ve savunma düzeni gözden geçirildi. Fakat Malazgirt surlarının içinde kutlanan başarı dışarıdaki stratejik tabloyu değiştirmiyordu. Bizans ordusunun önemli bir kısmı hala Ahlat yönündeydi ve Romanos onunla düzenli bağlantı kuramıyordu. Tam bu sırada Alp Arslan kuzeye ilerliyordu. Sultan Suriye seferini bırakmış, yanında hızla hareket edebilecek kuvvetlerle Bizans ordusuna yönelmişti. Selçuklu ordusunun kesin mevcudu bilinmiyor fakat onun avantajı sayıdan önce süratti. Ağır kuşatma arabaları taşımayan atlı birlikler Bizans konvoyunun günler içinde aşabildiği mesafeleri çok daha kısa sürede geçebiliyordu. Ana kuvvetin önündeki keşif kolları, vadileri, su kaynaklarını ve Bizans kampına çıkan yolları kontrol ediyor, karşılaştıkları her iz sultanın önüne yeni bilgi olarak ulaşıyordu. Romanos'un keşif düzeni ise aynı berraklıkta değildi. Bizans ordusu kale çevresine yerleşmiş, birlikler erzak toplamak ve çevreyi denetlemek için dışarı çıkarılmıştı. Ancak karşılarına çıkan ilk Selçuklu atlılarının basit bir yağmacı grubu mu, Ahlat çevresindeki yerel birlikler mi yoksa büyük bir ordunun öncüleri mi olduğu anlaşılamadı. Bu ayrım hayatiydi. Küçük bir akıncı koluna karşı birkaç yüz süvari yeterli olabilirdi. Alp Arslan'ın öncülerine karşı aynı kuvveti göndermekse askerleri hazırlanmış bir kapanın içine sürmek anlamına gelirdi. Haberler Romanos'un karargahına ulaştığında imparator önce tecrübeli komutanlarından Nikeforos Bryennios'u bölgeyi araştırmakla görevlendirdi. Nikeforos Basilakes de süvarileriyle harekete geçirildi. Kaynaklar hangi komutanın önce ilerlediği konusunda birbirinden ayrılır. Fakat sonuçta iki Bizans birliği de aynı bilinmezliğin içine girdi. Karşılarında düzenli savaşmayı reddeden, yaklaşınca dağılan, takip başlayınca yeniden birleşen Selçuklu süvarileri vardı.
Yaz güneşinin kuruttuğu ovada her atnalı yeni bir toz bulutu kaldırıyordu. Bizans süvarileri düşmanı seçebilmek için gözlerini kısıyor, kalkanlarını omuzlarına yaklaştırarak ilerliyordu. Selçuklu atlıları ise mesafeyi kendileri belirliyor, bileşik yaylarını eğer üzerinde geriyor ve temas kurulmadan önce yön değiştiriyordu. Bizans mızrağı güçlüydü fakat vurabilmek için düşmana yaklaşması gerekiyordu. Selçuklu yayı ise daha Bizans hattı hücum düzenine girmeden savaşmaya başlamıştı. Romanos o anda Malazgirt'i ele geçirmişti fakat seferin kontrolünü ele geçirememişti. Tarkaniotes'in kuvveti görüş alanının dışındaydı. Alparslan'ın ana ordusunun büyüklüğü bilinmiyordu. İlk oklar Bizans kalkanlarına çarparken imparatorun karşısındaki soru artık iki kalenin nasıl alınacağı değildi. Asıl soru ikiye ayrılmış ordunun yeniden birleşmek için yeterli zamanı bulup bulamayacağıydı. Çünkü ufukta görünen atlılar artık kaçmıyordu. Çoğalıyorlardı. 26 Ağustos 1071 sabahı Malazgirt Ovası'nda karşı karşıya gelen iki ordudan yalnızca biri savaşın nasıl yapılacağını kendi şartlarıyla belirleyebilirdi. Romanos Diyojenes'in ihtiyacı açıktı. Selçuklu ordusunu yakalayacak, ağır süvarisinin mızrak darbesi altına sokacak ve gün bitmeden kesin bir sonuç alacaktı. Alparslan'ın ihtiyacı ise bunun tam tersiydi. Bizans hattının ağırlığını güce dönüşmeden önce yavaşlatmak, kanatlarını birbirinden uzaklaştırmak ve imparatoru vuramayacağı bir düşmanın peşinde ileriye sürüklemek. Bizans ordusu savaş düzenine girdiğinde merkezde Romanos bulunuyordu. Sol kanadı tecrübeli Nikiforos Bryennios, sağ kanadı Theodora Aliates yönetiyordu. Geri hatta ise imparatorun siyasi rakibi Dukas ailesinden Andronikos Dukas vardı. Bu düzen kağıt üzerinde güçlüydü. Merkez düşmanı baskı altında tutacak, kanatlar çevrilme girişimlerini karşılayacak, gerideki birlikler açılan boşlukları kapatacaktı. Fakat bütün sistem ordunun farklı bölümlerinin aynı hızda ilerlemesine ve verilen işaretleri aynı biçimde anlamasına bağlıydı. Romanos ilerleme emrini verdi. Mızraklı piyadeler kalkanlarını birbirine yaklaştırdı. Zırhlı süvariler atlarını yürüyüş temposunda önlerindeki hattın gerisinde tuttu. Bizans ordusu bir anda saldırıya kalkmadı. Büyük ve ağır bir duvar gibi ovaya yayılarak ilerlemeye başladı. Askerler önlerinde duran Selçuklu atlarına baktıklarında yaklaşan bir meydan savaşının sert ve doğrudan çarpışmasını bekliyordu. Fakat Alparslan bu çarpışmayı vermedi. Selçuklu atlıları Bizans mevziine yaklaşıyor, bileşik yaylarını eğer üzerinde geriyor ve oklarını bıraktıktan sonra yeniden uzaklaşıyordu. Bazıları geri çekilirken gövdelerini eğer üzerinde çevirerek atış yapıyor, bazıları kanatlara doğru yay çizerek Bizans hattının kenarlarını yokluyordu. Bizans süvarisi hücum için hızlandığında karşısında vurabileceği sabit bir hat bulamıyor, takip yavaşladığında Selçuklu atlıları yeniden dönüyordu. Bu hareketlerin tamamının baştan sona tek bir sahte geri çekilme planının parçası olup olmadığı bilinmiyor. Ancak sahadaki sonuç açıktı. Temasın zamanını ve mesafesini Alparslan belirliyordu. Bileşik yay, Selçuklu savaş düzeninin merkezindeki silahtı. Kısa oluşu at üzerinde kullanımını kolaylaştırıyor, gerildiğinde gövdesinde biriken enerji oku yüksek hızla ileri gönderiyordu. Her atış zırhı delmiyordu. Buna gerek de yoktu. Oklar atlara, yüzlere, kollara ve zırhın birleşme noktalarına yöneliyor. Kalkanını kaldıran asker görüşünü kaybediyor. Atını korumaya çalışan süvari hücum düzeninden kopuyordu. Bizans mızrağı yakın mesafede öldürücüydü. Fakat o mızrağın etkili olabilmesi için düşmanın yerinde kalması gerekiyordu. Saatler ilerledikçe Romanos'un ordusu Selçuklu mevzilerine doğru yürümeye devam etti. Bazı anlatılar Bizans kuvvetlerinin günün ilerleyen bölümünde Selçuklu kampına kadar ulaştığını aktarır. Fakat ele geçirilen boş çadırlar veya terk edilmiş bir mevzi Alp Arslan'ın ordusunun yenildiği anlamına gelmiyordu. Selçuklu atlıları savaş gücünü koruyor, alçak sırtların ve yükselen tozun arkasında yeniden toplanıyordu. Bizans ordusu ilerliyor ancak düşman ordusunu parçalayamıyordu. Bu ilerleyişin bedeli giderek ağırlaştı. Merkezle kanatlar arasında boşluklar açılmaya başladı. Kanatlardaki askerler üzerlerine yönelen atlı grupları uzaklaştırmak için ana hattan ayrılıyor. Selçuklular geri çekildiğinde yeniden yerlerine dönmeye çalışıyordu. Her küçük takip hattın biçimini biraz daha bozuyordu. Romanos düzeni korumak için ilerleme hızını düşürdüğünde düşmanı yakalama ihtimali azalıyor. Hızlandırdığında piyade, süvari ve geri at arasındaki mesafe büyüyordu. Öğleden sonra sıcağı zırhların altında birikmişti. Toz, askerlerin ağızlarını ve gözlerini yakıyor, atların solunumu ağırlaşıyordu. Su kapları boşalıyor, saatlerdir kalkan taşıyan kollar uyuşuyordu. Selçuklu atlıları da yoruluyordu. Fakat hafif teçhizatları ve daha geniş manevra alanları sayesinde yorgunluklarını geri çekilerek yönetebiliyorlardı. Bizans askeri ise düzenini terk ettiği anda yalnız kalacağını biliyor. Bu nedenle yorgunluğa rağmen yanındaki kalkanla aynı çizgide kalmak zorunda hissediyordu. Alparslan'ın asıl başarısı Bizans ordusunu tek bir büyük darbeyle durdurmak değil, Romanos'u sürekli karar vermeye zorlamaktı.
İmparator her an saldırıya devam etmek, hattı toparlamak, kanatları desteklemek veya kampın güvenliğini düşünmek zorundaydı. Selçuklu komutanı ise küçük birlikleri ileri sürüyor, geri alıyor ve keşifçilerinden gelen haberlerle Bizans düzenindeki değişiklikleri izliyordu. Bir taraf bütün ordusunu aynı yönde tutmaya çalışırken, diğer taraf savaş alanını küçük, hızlı ve birbirinden bağımsız hareket eden süvari kollarıyla dolduruyordu. Gün batımına doğru Romanos tehlikeyi gördü. Ordu kampından fazla uzaklaşmıştı. Selçuklular kesin çarpışmaya girmemiş, Bizans hattı ise saatler süren ilerleyiş sırasında uzamıştı. Karanlık çökerken bu arazide kalmak, birbirinden kopmuş birliklerin gece boyunca atlı saldırılarına açık hale gelmesi demekti. İmparatorun önünde askeri bakımdan makul tek seçenek vardı. Savaş düzenini koruyarak geri dönmek. Kampta yeniden birleşmek ve ertesi gün mücadeleye devam etmek. Fakat düşman baskısı altında geri dönmek, ileri yürümekten çok daha karmaşık bir manevraydı. Bir ordunun yüzünü aynı anda çevirmesi mümkün değildi. Önce birliklerin durması, ardından kanatların merkeze uyum sağlaması, geri hattın yaklaşarak boşluğu kapatması gerekiyordu. Süvariler düşmanı gözetirken piyade adım adım çekilecek, hiçbir birlik yanındakinden önce kampa yönelmeyecekti. Bunun için sakinlik, eğitim ve kusursuz haberleşme gerekiyordu. Romanos'un ordusunda ise bunların hiçbiri garanti değildi. İmparatorluk sancağı çevrildi. Borular ve haberciler dönüş emrini hat boyunca taşımaya başladı. Merkeze yakın askerler bunun düzenli bir geri hareket olduğunu görebiliyordu. Fakat kilometreler boyunca uzanan hattın kenarlarında toz bulutlarının ve Selçuklu oklarının arasında aynı işaret başka türlü okunabilirdi. Bazı birlikler imparatorun yalnızca yön değiştirdiğini düşündü. Bazıları merkezin çöktüğünü sandı. Geri hattakilerse önlerinde ilerleyen ordunun neden birden kendilerine döndüğünü göremiyordu. O ana kadar Bizans ordusu yıpranmış fakat ayakta kalmıştı. Şimdi savaşın kaderi bir mızrak darbesine veya tek bir komutanın cesaretine değil, aynı emrin binlerce asker tarafından aynı anda doğru anlaşılmasına bağlıydı. Fakat anlaşılmadı. İmparatorluk sancağı çevrildiğinde Romanos Diyojenes'in verdiği emir kaçmak değildi. Bizans ordusu saatlerdir Selçuklu atlılarının peşinde ilerlemiş, kampından uzaklaşmış ve gün ışığının sonuna yaklaşmıştı. İmparator, hattını savaş düzeni içinde geriye çevirmek, birliklerini karanlık basmadan tahkim edilmiş kampa ulaştırmak istiyordu. Fakat bir komutanın zihninde açık olan emir, kilometreler boyunca uzanan, tozun içinde birbirini göremeyen binlerce asker için aynı açıklığa sahip değildi. Merkeze yakın birlikler sancağın dönüşünü görebiliyor, boru seslerinin anlamını komutanlarından öğrenebiliyordu. Kanatlarda ise görüntü başkaydı. Askerlerin önünde hala Selçuklu süvarileri vardı. Arkalarında hangi birliğin durduğu, hangi sancağın hangi yöne çevrildiği seçilemiyordu. Bir birlik geri adım attığında yanındaki asker bunun düzenli bir manevra mı yoksa başlayan bir kaçış mı olduğunu anlayamıyordu. Birkaç saattir ok altında ilerleyen, susuz kalan ve kalkanını taşımaktan kolu uyuşan insan için belirsizlik çoğu zaman emrin kendisinden daha güçlüydü. Bizans ordusunun geri dönüşü için önce merkez durmalı, kanatlar onunla aynı çizgiye gelmeli ve artçı kuvvet öne yaklaşarak açılan boşlukları kapatmalıydı. Bu, savaş meydanındaki en zor manevralardan biriydi. Çünkü birlikler düşmana sıklarını dönmeden yön değiştirmek, süvariler piyadenin geri hareketini korumak ve bütün hat aynı tempoda ilerlemek zorundaydı. Tek bir kanadın erken dönmesi komşu birliğin yanına açıkta bırakabilirdi. Tek bir yanlış haber, bütün ordunun imparatorun öldüğüne inanmasına yetebilirdi. İlk çözülmenin tam olarak nerede başladığı kaynaklarda açık değildir. Bazı anlatılar sağ kanadın Selçuklu baskısı altında merkezin hareketini yanlış yorumladığını düşündürür. Theodor Aliates'in birlikleri geri yönelmeye başladığında bu hareket hattın diğer kesimlerinde imparatorluk merkezinin bozulduğu izlenimini yaratmış olabilir. Toz bulutları içinde geri gelen askerler arkadaki birliklere düzenli bir dönüşten çok savaş alanından kaçan bir kalabalık gibi görünüyordu. Selçuklu keşifçileri bu değişimi yüksek noktalardan izliyordu. Bütün gün Bizans hattına yaklaşıp uzaklaşan, oklarını bırakıp temas kesen atlılar şimdi başka bir şey görüyordu. İmparatorluk ordusu artık tek yönde ilerlemiyordu. Bazı sancaklar kampa dönüyor, bazı birlikler hala ileriye bakıyor. Merkez ise kanatların kendisine yeniden bağlanmasını bekliyordu. Haber hızla Alparslan'a ulaştı. Bizans'ın düzeni kırılmıştı fakat henüz dağılmamıştı. Sultanın önünde kısa bir fırsat vardı. Beklerse Romanos hattını yeniden kurabilirdi. Saldırırsa yıpratma savaşı kesin sonuca dönüşebilirdi. Bu anda Bizans arçısının görevi hayatiydi. Andronikos Lukas'ın komutasındaki kuvvet, merkezle kamp arasındaki güvenlik duvarıydı.
ön saflardan kopan birlikleri karşılaması, dönüş yapan kanatları düzenlemesi ve Selçuklu süvarileri merkezin arkasına sarkarsa onları durdurması gerekiyordu. Romanos'un bütün planı artçının yerinde kalmasına bağlıydı. Fakat Andronikos yalnızca bir asker değildi. İmparatorun saraydaki en güçlü rakiplerinden Dukas Romanos'un kazanacağı büyük bir zafer, onun tahttaki konumunu sağlamlaştıracak ve Dukasların iktidara dönüş ihtimalini zayıflatacaktı. Bu siyasi gerçek, savaş alanındaki her hareketin daha sonra ihanet şüphesiyle okunmasına yol açtı. Attaleates'in anlatısına göre Andronikos, imparatorun yenildiği haberini yaydı ve emrindeki kuvvetlerle kampa doğru çekildi. Ancak bunun önceden tasarlanmış bir ihanet mi, savaş alanındaki karışıklığın fırsatçı biçimde değerlendirilmesi mi, yoksa merkezin zaten çöktüğüne inanan bir komutanın kendisini kurtarma kararı mı olduğu kesin değildir. Askeri sonuç ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açıktı. Artçı geri döndü. Romanos'un merkezine yaklaşmadı. Açılan boşluğu kapatmadı. Andronikos'un adamları geriye yöneldiğinde, onların önünde bulunan birlikler bunu yalnızca bir komutanın kararı olarak görmedi. İmparatorluk ihtiyatının çekildiğini gören askerler savaşın kaybedildiğini düşünmeye başladı. Söylenti emirden hızlı ilerledi. Romanos'un öldürüldüğü, merkezin kuşatıldığı veya Selçukluların kamp yolunu kestiği söyleniyordu. Hiçbir askerin bütün savaş alanını görmesi mümkün değildi. İnsanlar yalnızca yakınlarındaki hareketi izliyor ve gördükleri boşluğu en kötü ihtimalle dolduruyordu. Sol kanattaki Bryennios'un kuvvetleri düzenlerini korumaya çalışırken sağ taraftaki geri hareket hızlandı. Bazı süvariler atlarını kampa çevirdi. Piyadeler yanlarındaki kalkan duvarının çekildiğini görünce açık arazide yalnız kalmamak için onları takip etti. Ağır zırhlı askerlerin düzenli geri yürüyüşü birkaç dakika içinde birbirini geçmeye çalışan birliklerin dağınık hareketine dönüşüyordu. Mızraklar omuzlara alındı. Kalkanlar aşağı indirildi. Savunma hattı gözle görülür biçimde Alparslan artık karşısındaki
ordunun zayıflayan noktaları seçebiliyordu. Selçuklu atlılarına geri dönme emri verildi. Bütün gün mesafeyi koruyan süvari kolları yön değiştirdi. Alçak sıkların arkasından Bizans kanatlarının açtığı boşluklara doğru hızlandı. Atlı okçular ilk anda yine yaylarını kullandı. Ancak bu kez amaç yalnızca yıpratmak değildi. Oklar, geri çekilen askerleri daha hızlı kaçmaya zorlamak, kalkan duvarlarını parçalamak ve ağır süvarilerin atlarını ürkütmek için atılıyordu. Bizans askerleri arkalarından yükselen nal seslerini duyduğunda geri dönüş manevrası artık yalnızca disiplin meselesi değildi. Selçukluların yaklaşmasıyla her birlik önündeki dar yoldan önce geçmek istiyor, kampa ulaşmak için yanındaki askerle yarışıyordu. Toz, günün son ışığını yutuyor. Komutanların sesleri metal gürültüsü, at kişnemeleri ve savaş naraları içinde kayboluyordu. Birkaç yüz metre ötede duran birlikler artık birbirlerini göremiyordu. Romanos merkezde kalmıştı. Çevresindeki seçkin birliklere durmalarını, kalkanlarını kaldırmalarını ve yönlerini yeniden düşmana çevirmelerini emretti. İmparator, geri çekilmenin kaçışa dönüştüğünü anlamıştı. Fakat bu noktada askeri hatayla siyasi güvensizlik birbirinden ayrılamaz hale gelmişti. Andronikos'un artçısı uzaklaşıyor, kanatlar merkezden kopuyor, Selçuklu atlıları açılan aralıklara doluyordu. Bütün gün Alparslan'ın kaçındığı yakın mücadele şimdi başlıyordu. Selçuklu süvarileri yaylarını bırakıp mızraklarına ve kılıçlarına uzanırken Romanos'un önünde yalnızca daralan bir asker çemberi kalmıştı. İmparatorluk merkezi henüz yık fakat artık arkasında onu destekleyecek bir artçı yoktu. Karşı saldırı başladı. Akşam ışığı Malazgirt Ovası'ndan çekilirken Bizans İmparatorluğu'nun bütün ihtişamı artık birkaç yüz metrelik dar bir alanın içine sıkışmıştı. Romanos Diyojenes'in çevresinde kalan askerler kalkanlarını birbirine yaklaştırıyor, mızraklarını dışarı doğru uzatıyor ve giderek büyüyen Selçuklu süvari halkasına karşı son bir savunma düzeni kurmaya çalışıyordu. Kanatlar ortada yoktu. Artçı uzaklaşmıştı. Kamp yolu, kaçan askerler ve hızla ilerleyen Selçuklu atlıları arasında belirsizleşmişti. Romanos artık bir imparatorluk ordusunu yönetmiyordu. Dağılmakta olan bir savaş meydanının merkezinde geride kalan son birlikleri ayakta tutmaya çalışıyordu. Alparslan'ın süvarileri Bizans merkezine tek bir yönden yüklenmedi. Hafif atlı gruplar geniş yaylar çizerek çevrede dolaşıyor, çemberin zayıf noktalarını arıyor ve Bizans askerlerini sürekli yön değiştirmeye zorluyordu. Bir tarafta okçular yaklaşırken kalkanlar o yöne çevriliyor, birkaç dakika sonra saldırı başka bir noktaya kayıyordu. Ağır zırhlı askerler her tehdide aynı hızla dönemiyor, mızrak düzeni bir yönde güçlendikçe karşı tarafta yeni boşluklar açılıyordu. Selçuklu bileşik yayı henüz yakın dövüş başlamadan savunma halkasını içeriden aşındırıyordu. Okların tamamı zırhı delmiyordu. Fakat atların boyunlarına, askerlerin yüzlerine, ellerine ve zırh levalarının birleşme noktalarına yönelen her atış Bizans düzeninden küçük bir parça koparıyordu. Kalkanına ok saplanan asker görüşünü kaybediyor. Yaralanan at çevresindeki piyadeleri eziyor. Yere düşen bir süvari sık saflar içinde yeni bir engel oluşturuyordu. Kalkan duvarı ayakta kaldığı sürece merkez direnebilirdi. Ancak bu duvar saatlerdir savaşan, susuz kalmış ve çevresinde neler olduğunu bilmeyen insanların omuzlarında duruyordu. Romanos'un kaçma ihtimali giderek azalıyordu. Zırhını çıkarıp sıradan bir asker gibi savaş alanından uzaklaşması teorik olarak mümkün görünse de imparatorun çevresindeki sancaklar ve koruma birlikleri onun yerini belli ediyordu. Üstelik Romanos'un askeri karakteri böyle bir kaçışı kolaylaştırmıyordu. Tahtını savaş meydanındaki başarıyla güçlendirmeye çalışan bir hükümdar için ordusunu bırakmak yalnızca bir muharebeyi değil, imparatorluk üzerindeki hakkını da terk etmek anlamına gelebilirdi. Bizans kaynakları ona karşı sert olan yazarlar bile Romanos'un merkezde kaldığını ve bizzat çarpıştığını kabul eder. İmparator çevresindeki askerlere mevzilerini korumalarını emretti. Mızraklılar ilk saldırıyı karşılamak için diz çökerken, kılıç ve topuz taşıyan askerler onların arkasında bekledi. Selçuklu atlıları yaklaşınca ilk sıra yeniden ok yağdırdı. Ardından hafif mızraklılar açılan aralıklara yöneldi. Bizans mızrakları birkaç atı durduruyor, saldırıya giren savaşçıları yere düşürüyordu. Fakat her hücumdan sonra Selçuklu hattı geri açılıyor, yeni ve dinlenmiş bir grup başka yönden yaklaşıyordu. Bizans merkezinin yedek birliği kalmamıştı. Yaralanan her asker, savunma halkasında doldurulması mümkün olmayan yeni bir boşluk demekti. Toz, çöken karanlıkla birleştiğinde savaş alanındaki bütün ölçüler kayboldu. Birkaç adım ötedeki sancak yalnızca karanlık bir gölge gibi seçiliyor. Komutanların bağırışları, kılıç darbeleri ve atların kişnemesi içinde boğuluyordu. Geri çekilmek isteyen askerler hangi yönün kampa çıktığını bilmiyor, savunmada kalanlar yanlarındaki birliğin hala yerinde olup olmadığını göremiyordu.
Selçuklu süvarileri ise çevrede hareket etmeyi sürdürüyor, kaçmaya çalışan küçük gruplara ayırıyor, ardından yeniden merkeze dönüyordu. Alan daraldıkça atlıların saldırı çizgileri kısalıyor, Bizans askerlerinin hareket edecek yeri azalıyordu. Romanos'un atının bu kargaşa sırasında vurulduğu veya yaralanarak devrildiği aktarılır. Kesin ayrıntı bilinmiyor. Fakat imparatorun bir noktada atından düştüğü ve mücadeleyi yerde sürdürmek zorunda kaldığı açıktır. Ağır zırhla yere düşmek yalnızca birkaç saniyelik bir gecikme değildi. Zırhın ve silahların ağırlığı altında yeniden ayağa kalkmak güçleşiyor. Çevresindeki korumalar onu kaldırmaya çalışırken kendi düzenlerini bozuyordu. At üzerinde savaş alanını görebilen imparator artık askerlerin ve kalkanların arasında sıkışmıştı. Romanos yeniden ayağa kalktı ve yakınındaki askerlerle birlikte savaşmayı sürdürdü. Kaynaklarda elinden yaralandığı, bu nedenle kılıcını kullanmakta güçlük çektiği anlatılır. Yaranın nasıl açıldığı veya hangi elini etkilediği kesin değildir. Fakat imparatorun canlı ele geçirildiğinde yaralı olduğu konusunda anlatılar büyük ölçüde birleşir. Bir elinde kalkanını tutmaya, diğerinde silahını kullanmaya çalışan Romanos'un çevresindeki halka giderek küçülüyordu. Muhafızları düşüyor, bazı askerler silahlarını bırakıyor, bazıları karanlığın içinde kaçacak bir açıklık bulmaya çalışıyordu. Alp Arslan'ın bütün gün uyguladığı sabır artık doğrudan bir saldırıya dönüşmüştü. Sultanın önünde iki seçenek vardı. Sıkışmış Bizans merkezini uzaktan oklarla tamamen tüketmek veya hareket kabiliyetini kaybettiği anda yakın dövüş birliklerini içeri sürmek. Selçuklu süvarileri açılan boşlukları gördüğünde ikinci seçenek uygulandı. Yaylarını bırakan savaşçılar mızrak ve kılıçlarına uzandı. Çemberin birkaç noktasından aynı anda giren atlılar Bizans savunmasını tek bir darbeyle değil, birbirini izleyen küçük yarılmalarla parçaladı. İmparator çevresindeki askerlerle birlikte son bir cep oluşturmayı denedi. Ancak savunma hattı artık dışarıya bakan düzenli bir halka değildi. Yaralılar, devrilmiş atlar ve birbirine karışan birlikler hareketi engelliyordu. Bizans mızraklarının uzunluğu açık arazide üstünlük sağlarken bu kadar dar bir alanda silahı çevirmek bile zorlaşmıştı. Selçuklu savaşçıları mızrak uçlarının arasından içeri giriyor, kalkanların kenarlarını vuruyor ve askerleri birbirlerinden ayırıyordu. Romanos'un çevresindeki muhafız sayısı her saldırıda biraz daha azaldı. Bir noktadan sonra imparatorun kimliği çevresindeki direnişin şiddetinden veya taşıdığı işaretlerden anlaşıldı. Bazı anlatılar onu ele geçiren askerlerin başlangıçta karşılarındaki yaralı savaşçının imparator olduğunu bilmediğini söyler. Bu ayrıntının kesinliği tartışmalıdır. Fakat Romanos'un öldürülmeyip canlı tutulması kimliğinin kısa süre içinde öğrenildiğini gösterir. Silahı elinden alındı. Çevresindeki son askerler öldürüldü, kaçtı veya teslim oldu. İmparator artık kendi ordusunun merkezinde değil, Selçuklu muhafızlarının Romanos'un esir alınmasıyla Bizans ordusunun bütün askerleri aynı anda silah bırakmadı. Ovanın farklı noktalarında kaçış, takip ve küçük çatışmalar karanlık içinde sürdü. Bazı birlikler savaş alanından düzenli biçimde uzaklaşmayı başardı. Bazıları kampa ulaşamadan dağıldı. Fakat ana muharebe bitmişti. Çünkü Bizans ordusunu bir arada tutan siyasi ve askeri merkez artık düşmanın elindeydi. Romanos'un zırhı toz ve kan içindeydi. Yaralıydı, yorgundu ve birkaç saat önce yönettiği ordunun ne halde olduğunu bilmiyordu. Selçuklu askerleri onu savaş alanından çıkararak sultanın karargahına götürdü. Gece Malazgirt Ovası'nın üzerine çökerken Bizans İmparatorluk sancağı artık görünmüyordu. Çadırların arasında ilerleyen esir birazdan Alp Arslan'ın karşısına çıkarılacaktı. Savaş meydanında birbirini yenmeye çalışan iki hükümdar şimdi galiple esir olarak yüz yüze gelecekti. Romanos, Diogenes, Alp Arslan'ın çadırına getirildiğinde Malazgirt Muharebesi sona ermişti. Fakat savaşın gerçek sonucu henüz belli değildi. Selçuklu Sultanı'nın önünde yaralı bir düşman değil, hala siyasi değer taşıyan bir imparator duruyordu. Romanos yaşarsa Konstantinopolis'teki tahtını geri alabilir, üzerinde anlaşmaya varılan fidyeyi ödeyebilir ve Bizans sınırındaki kalelerin geleceğini belirleyebilirdi. Ölürse bütün bu imkanlar ortadan kalkacak. Selçuklular karşılarında kimin yöneteceği belirsiz ve daha düşmanca bir imparatorluk bulacaktı. Yüzyıllar sonra yazılan bazı kaynaklar Alp Arslan'la Romanos arasında geçen çarpıcı bir konuşma aktarır. Sultanın kendisi esir düşseydi Romanos'un ne yapacağını sorduğu, imparatorun ise onu öldüreceğini söylediği anlatılır. Ardından Alp Arslan'ın bağışlayıcı davrandığı ekli. Fakat bu sözleri tarihsel bir tutanak gibi dinleyemeyiz. Güvenle bildiğimiz şey daha yalındır. Romanos öldürülmedi. Kısa bir esaretin ardından fidye, ödeme ve siyasi tavizler içeren bir anlaşmayla serbest bırakıldı. Bu karar yalnızca merhamet değildi, soğuk bir devlet hesabıydı. Alp Arslan'ın asıl siyasi ağırlık merkezi İran, Irak ve Suriye yönündeydi. Anadolu'nun tamamını o anda fethetmek için kurulmuş bir planı yoktu.
Sınırında anlaşma yapmış ve Selçuklu üstünlüğünü kabul etmiş bir Romanos, sultan için belirsiz bir iç savaştan daha kullanışlı olabilirdi. Esir imparatora bir maiyet ve koruma verildi. Romanos, savaş alanından ayrılırken kaybettiği ordusunun yerine bir anlaşmanın sağladığı meşruiyete güvenmek zorundaydı. Fakat Konstantinopolis'te başka bir savaş çoktan başlamıştı. Romanos Un, yenildiği ve esir düştüğü haberi başkente ulaştığında Dukas ailesi harekete geçti. Sarayda imparatorun geri dönemeyeceği düşünüldü. 7. Mikael, çevresindeki güçlü akrabaların ve bürokratların desteğiyle tek hükümdar ilan edildi. Böylece Alparslan'ın serbest bıraktığı adam, kendi ülkesinde artık meşru imparator değil, tahta yürüyen silahlı bir rakip sayılıyordu. Romanos Konstantinopolis'e dönmedi. Doğu ve Orta Anadolu'da kendisine bağlı kalmış askerleri, yerel yöneticileri ve askeri aristokratları etrafında toplamaya çalıştı. Malazgirt'te aldığı yaralar kapanmadan yeni bir mücadeleye girmek zorundaydı. Bu kez karşısında Selçuklu atlıları değil, kendi imparatorluğunun sancaklarını taşıyan Bizans birlikleri vardı. Mızraklar, kalkanlar ve ağır süvariler aynı askeri gelenekten geliyordu. Fakat şimdi birbirine yönelmişti. Bu iç savaşın bedeli sınırda ödeniyordu. Doğudaki garnizonlara gönderilmesi gereken para ve asker taht mücadelesinde kullanıldı. Kaleleri besleyen yollar güvensizleşti. Vergi kervanları durdu. Yerel komutanlar hangi imparatorun emrine uyacaklarını kestiremedi. Bazıları Romanos'u, bazıları 7. Mikael'i destekledi. Bazıları ise kendi bölgesini korumakla yetindi. Bizans'ın askeri savunması bir meydan savaşında değil, yüzlerce küçük kararsızlık içinde çözülmeye başladı. Romanos'un kuvvetleri sonunda yenildi. Kilikya'ya çekilen eski imparator, canının bağışlanacağı ve manastıra kapanmasına izin verileceği sözü üzerine teslim oldu. Fakat bu söz tutulmadı. Dukas yönetimi Romanos'u yalnızca tahttan uzaklaştırmakla yetinmedi. Onu bir daha hükümdar. Bizans siyasetinde körlük, bedensel bir cezadan fazlasıydı. Hükümdarlık hakkının geri dönüşsüz biçimde yok edilmesiydi. İşlem ağır ve acımasızdı. Romanos, yaralı halde Marmara Denizi'ndeki Prote Adası'na gönderildi. Malazgirt'te Selçuklu kılıcından kurtulan imparator, kendi devletinin emriyle sakat bırakılmıştı. Yaraları iyileşmedi. 1072 yılının yazında öldüğünde Malazgirt'in üzerinden henüz bir yıl bile geçmemişti. Bizans, doğu sınırını yeniden kurmaya çalışan asker imparatorunu savaş meydanında değil, iç hesaplaşmanın sonunda kaybetmişti. Romanos'un ölümüyle Alparslan'ın yaptığı anlaşma da siyasi karşılığını yitirdi. Yeni Bizans yönetimi devrilmiş bir imparatorun verdiği sözleri yerine getirmek istemedi. Aynı dönemde Alparslan doğuda başka bir sefer sırasında öldürüldü. Böylece Malazgirt'ten sonra sınırı yeniden düzenleyebilecek iki hükümdar da kısa süre içinde sahneden çekildi. Geride ise anlaşmaya bağlı olmayan komutanlar, Türkmen savaşçı grupları ve birbirleriyle mücadele eden Bizans taht adayları kaldı. Türkmen ilerleyişinin gücü yalnızca savaşçılarının bileşik yaylarından gelmiyordu. Atları, sürüleri ve mevsimlere göre değişen hareket düzenleri sayesinde büyük ikmal merkezlerine bağımlı olmadan ilerleyebiliyorlardı. Bir geçidi tutuyor, bir vadide kışlıyor, yaz geldiğinde yeni otlaklara yöneliyorlardı. Bizans ordusuysa kaleleri, yolları, depoları ve düzenli vergi akışını korumak zorundaydı. Merkezi yönetim çözüldüğünde ağır savunma sistemi hareketsiz kaldı. Türkmen grupları ise boşlukların arasından batıya sızdı. Daha da yıkıcı olan Bizanslı rakiplerin bu hatları kendi iç savaşlarında kullanmasıydı. Taht için mücadele eden komutanlar kısa vadeli üstünlük kazanmak amacıyla Türk savaşçılarından destek istedi. Onlara para, ganimet ve geçiş hakkı sundu. Böylece Anadolu yollarını açan yalnızca dışarıdan gelen bir saldırı değildi. İmparatorluğun kendi siyasi aktörleri de savunmakla yükümlü oldukları coğrafyayı rakiplerine karşı bir pazarlık aracına çevirdi. 1071'den sonraki 10 yıl boyunca çözülme doğudan batıya yayıldı. Bu, her şehrin zorla alındığı düzenli bir fetih değildi. Bazı kaleler direndi, bazı şehirler el değiştirdi. Bazı bölgelerde Bizans yönetimi kağıt üzerinde sürdü. Fakat merkezi ordunun hareket edemediği, garnizonların destek alamadığı ve yolların korunamadığı geniş alanlarda gerçek iktidar giderek yerel güçlerin ve Türkmen savaşçıların eline geçti. 1081'e gelindiğinde Kutalmışoğlu Süleyman İznik merkez edinmişti. Selçuklu siyasi varlığı artık yalnızca doğu sınırlarında değildi. Konstantinopolis'in karşı yakasına kadar ulaşmıştı. Aynı yıl tahta çıkan Alexios Komnenos, Anadolu'yu yeniden kazanmayı düşünebilmek için önce başkenti, hazineyi ve orduyu yeniden kurmak zorundaydı. Çünkü Bizans'ın kaybettiği şey yalnızca şehirler değildi. Şehirleri birbirine bağlayan askeri düzen, vergi sistemi ve güven duygusu da parçalanmıştı. Malazgirt'te Bizans ordusunun tamamı yok edilmemişti. İmparatorluk da bir gecede Anadolu'dan silinmemişti. Asıl felaket, yenilginin ardından gelen siyasi kararlardı.
Romanos'un tasfiyesi, iç savaşlar, parçalanmış komuta ve sınırı koruması gereken birliklerin birbirine çevrilmesi, Malazgirt'in açtığı yarayı 10 yıl içinde kapatılamaz hale getirdi. Bu yüzden savaş alanında sorulan son soru, tarihin de son sorusudur. Malazgirt tek bir Selçuklu zaferi miydi? Yoksa zaten çatlamış bir imparatorluğun kilidini kıran darbe mi?